Azərbaycan Dövlət Rəsm Qələməsinin start verdiyi Art Circle, dünya rəssamlarını gəlin birgə tanıdaq layihəsinin bugünkü qonağı Türkiyə Cümhuriyyətindən Mehriban Yılmazdır. Gəlin Mehriban xanımı sizinlə birlikdə tanıyaq. Hoş gördük Mehriban xanım. Odlar diyarı Azərbaycandan sizi salamlayırıq. İlk önce kendinizi bize takdim edin lütfen. Merhabalar, hoş bulduk. 15 yıldır Türkiye'de plastik sanatlar üzerine, resim sanatı üzerine denemeler yapıyorum, çalışmalar yapıyorum. Giresun Üniversitesi baskı sanatlarında yüksek lisansımı bitirdim ama ben Gazi Üniversitesi, Ankara Gazi Üniversitesi resim işi öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Daha sonra Giresun Üniversitesi baskı sanatlarında baskı üzerine uygulamalar, denemeler öğrendim. Daha sonra oradan mezun olduktan sonra yine Gazi Üniversitesi'nde doktorama başladım. Doktoramda asıl amacım Türk resminde özgünlük üzerine. Neden özgün, resim konusunda neden dünyada değerli eserler veremiyoruz? Neden? Belki de veriyoruz da bunu neden takdim edemiyoruz? Bununla ilgili araştırmalar yapıyorum. Şu anda doktora sürecim Türk resim sanatında özgünlük, Türk resim sanatında esinlenme, öykünme gibi konular. Tabii önceden doktora öğrencilerinin konularını vermeleri hoş olmaz ama ben artık bunu yedi duyurdum. Şundan dolayı araştırma yapıyorum. Bu konuda araştırma yaptığım için de bana geri dönüşler olsun istiyorum. Bunu da her yerde önceden daha bitmeden de konuşuyorum. Çünkü resim sanatında özgünlük çok önemli. Bütün sanatlarda olduğu gibi. Ben şimdi siz bana sorular soracaksınız. Hep soruların içinde yine özgünlükten bahsedeceğim ben. Evet. Çünkü sanatın biricik olan, sanatı değerli kılan şey özgünlük. O yüzden de özgün olmayan bir şey, taklit olan bir şey zaten sanat olarak değerlendirilemez. Bu konuyla ilgili benim bazı açıklamalarım olacak. Sorularınız da tam da buna değinmiş bazı yerlerde. Ben eğitim tarafımı anlattım ama sanatçı tarafımı anlatayım. Şimdi bizim bir arkadaş vardı İstanbul'da, kulakları çınlasın, ismini de vermeyeyim. Ona nesin sen diye sorduğumuzda o şöyle derdi: ben boyacıyım. Yani biz kendimizce boyacıyız yani. Sanat olabilmesi için, bir kişinin kendi sanatçı olarak takdim edebilmesi için gerçekten literatürün, tarihin, sürecin buna karar vermesi lazım. Bizler sanat yapmak için yola çıkmış, sanat icra eden, bu uğurda zamanını, vaktini, gecelerini, gündüzlerini harcayan, bedenine, ruhunu, düşüncelerini, bütün her şeyiyle buna teslim eden insanlarız. İnşallah yaptığımız sanat olur, ben de sanatçı olurum. Yani bu şekilde diyebilirim. Yani sanat yapmaya çalışan, plastik sanatlar üzerinde, özellikle pentür sanatlar, yani tuval üzerine ve daha sonra da 3 boyutlu uygulamalar üzerine uygulamalar yapan sanatçı adayıyım. Çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim. Mehriban Hanım, resim yaparken belirli kurallarınız var mıdır? Yoksa sanatın olduğu yerde kurallara yeri yok mudur? Şimdi şu şekilde söyleyebilirim. Sanat için kurallar yoktur ama sanat için yine de bazı kurallar vardır. Yani şu şekilde: özgünlük. Bir eserin bir benzerinin olmaması, şöyle bir şey. Eser benzeyebilir ama fikrin sanatçıya ait olması, düşüncenin biricik olması gerekiyor, tek olması gerekiyor. Özgünlük. Sanatın tek kuralı, birinci kuralı özgünlük bence. Ondan sonraki de zaten sanatçının bunu yaptığında toplumun buna karşılık bulabilme, toplumda buna, yani bir sanat camiasında, sanat ortamında buna karşılık bulması ve bunun süreç içerisine baktığımız zaman, yani şöyle bir geçmişe baktığımız zaman, bir zaman sonra baktığımızda o kişinin anılabiliyor olması, hatırlanabiliyor olması. Ben yapmışım, bir bodrumda, depoda resim yapmışım ama kimse görmemiş. Bunun bir önemi yok. Yaptığın işin karşı tarafın da bir beğenisine geçmesi gerekiyor. Yani bir ilişki, sosyal bir ilişkin içinde olması gerekiyor yapılan eserin. Yani özgün olan bir eser sanatçı tarafından yapılması ve bunun da
bilinmesi gerekiyor. Ve bunun da zaman içinde de, zaman geçtikçe de bunun sanat olduğuna dair bunun bir yazılı kuralı yok ama bir şekilde kalıcı olursa ve topluma mal olursa diyebilelim, bu eserler sanat olarak adledilebilir. Sanatın bence en büyük kuralı bu. Onun dışında sanatın bazı teknik kuralları olmalıdır. Yani siz bir heykel yapıyorsanız heykelinizin bulunduğu ortamda, sosyal çevresi içerisinde, fiziki ortamı içerisinde uzun süre dayanabilmesi. Paslanıyor mu, paslanmıyor mu kaygılar var. Yüzeyi güneşe karşı, havaya, yağmura karşı gibi. Bizim böyle sorunlarımız var. Ya pentür bir uygulama yapıyorsam, yani bu şekilde bir yağlı boya, kanvas yani bez üzerine böyle bir uygulama yapıyorsanız bunun da yıllara göre dayanıklılığı. Yani boyaların birbiri arasındaki mukavemeti, iticiliği, yağlı boya, akrilik, teknik konular var. Bunlar da akademide öğretilen konular. Okullar bunun içindir. Okullar kişileri sanatçı yapmaz. Okullar insanları yaratıcılıklarına bir şey katmaz. Yaratıcılık sizin içinizdedir. Siz kendinizi geliştirirsiniz. Okullar size vizyon, rehberlik yapar ve size teknik öğretir. Yani bunu diyebilirim. Sanatın kuralları budur. Teknikleri düzgün bir şekilde uygulamak gerekir. Yani yaptığınız eserin uzun sürede dayanıklı da olması gerekir. Yani sanatın kuralı insan duygularının, çünkü bir tek insanlar sanat yapar. Yani hayvan sanat yapabilir mi? Hayır. Sanat çok üst akıl işidir. Sanat düşünce işidir. Düşüncenin artık başka bir boyut alma halidir. Bir düşünür şöyle söylemiş, Aristo'ydu sanırsam. Sanat yarım kalan mükemmelliğinin tamamlanmasıdır. Yani biz bir ağacı görebiliriz, bir dereyi görebiliriz veya bir gökyüzünü görebiliriz veya bir şeyler yaşarız. Hiçbir şey görmeyiz de bulunduğumuz ortamda iyi, kötü veya bir şeyler yaşarız. O yaşadığımız şeyleri, o yaşadığımız duyguları sanatsal bir biçimde anlatıyorsak bu sanat oluyor. İlle birilerinin hoşuna giden bir şekilde anlatılması gerekmiyor. Sanat ille de bir duvara asılacak çok güzel bir resim olmayabilir. Sanat ille de hoşunuza giden, sizi çok güldüren bir müzik olmayabilir. Müzik bazen sizi ağlatabilir de. Yani insan duygularına hitap etmesi gerekiyor. Yani sanat üst akıl işidir dedim ya. Yani şey değildir. Hani insanın yaptığı, insanın duygularıyla olan bir şey olduğu için kuralda insan duygularının en samimi bir şekilde dışa aktarımı ve bunda kural yoktur. İstediğin gibi anlatabilirsin. Belki sen yeni bir şey ortaya çıkaracaksın bunu anlatırken. İşte birinci kuralı ama çiğnemeden ne özgün kalacaksın. Birini kopya etmeyeceksin. Yani çok kişiyi göreceksin, çok kişi taklit edeceksin. Defalarca deneyeceksin, bakacaksın. Onların ne yaptığını hepsini öğreneceksin. Ama sen kendin özgün bir şey yapacaksın. Teknolojide bir terim vardır. Dünyanın terimi ne? İnovasyon. Nedir? İnsanlar yeniden cep telefonlarını icat etmezler. Mevcut olan cep telefonunun üzerine yeni bir model koyarlar. Ben sanatı böyle adlediyorum. Sanatta denenmemiş hiçbir şey kalmadı bu zamana kadar. Yani siz ancak bunun üstüne bir şey ekleyebilmeniz için dahiden de öte bir şey olmanız lazım. Çünkü her şey denendi. Ne yapabilirsin? Sen ne yapabilirsin? Senin yapabileceğin şey şu. Sen parmak izinle teksin. Farklısın zaten. Sen zaten doğuştan farklısın. Sen farklı olduğun için tıpkı bu parmak izin gibi kendi ruhuna bakıp, kendi duygularına bakıp özgün olabilirsin. O zaman kimseye benzemezsin zaten. Tamam. Peki Mihriban Hanım, sizce bugünlerde sanatın tamamen yeni bir izme, yeni bir akıma ihtiyacı var mıdır? Buna ihtiyaç şeklinde değil de buna nasıl oluyorsa topluluklar bir şekilde karar veriyor, oluyor. Şu şekilde örneğini verebilirim. Gençler beni daha iyi anlayacaktır. Şimdi Facebook'a ihtiyacımız var mıydı? Ya da işte ne bileyim Instagram'a ihtiyacımız var mıydı? Ne bileyim işte birileri bunu bir ihtiyaç edindi küçük bir yerde. Sonra o büyüdü. Sonra meğer bütün dünyanın ihtiyacıymış. Hepimiz kullandık. Evet. Şimdi sanata ihtiyaç var mı? Bilmiyorum.
göreceğiz. Yani varsa birileri bunu zincirleme bulaşacak herkese, iyi bir şeyse, faydalı bir şeyse, ihtiyaç hissedilir, yaşanır, buna süreç karar verir. Ama bu çok etkileşimli bir şey. Yani tamamen insan etkileşimiyle ilgili bir şey. Zamanla göreceğiz bunu. Bunu İnşallah. bilemeyeceğim yani. Buyurun. Teşekkür ederim. Peki Mihriban Hanım, yaptığınız ilk tablomuzu hatırlıyor musunuz? Lütfen birazcık bahseder misiniz? İlk tablomuz. Evet, şimdi şu şekilde bunlar benim aşağı yukarı 2015 yılında, 2015, 2018, 2019 yılında yaptığım çalışmalar. Arada bu en baştaki açtığımız görsel ve bu görsele, bak şimdi bu görsele bir bakalım. Sonra en baştaki görsele geri gelelim. İlk açtığınız görsele gelebilir misiniz? Hı hı. Değil. Bu değil. O birisi. Ah, Ah, bu. bu. Hı. Bununla o resim arasında çok fark var. Çok fark var. Süreç. İlk yaptığım resimde şu şekilde. Hatırlamıyorum çünkü ben doğduğumdan beri yani çok şey tabirle olacak ama yani gözümü açtığımdan beri çiziyordum ya. Yani sürekli resim yapıyordum. İlk tablomu hatırlamıyorum. Yani zaten ben hep çiziyordum. İlkokul defterlerimde hep resim yapıyordum. Ama yağlı boya tablo olarak bir şeyi yağlı boya tablo olarak ortaokula giderken yapmıştım. Normal birinin yaptığı bir resmi ve sonra bu benim çok zoruma gitmişti. Yani demiştim onun aynısını neden yapıyorum ki? Ben onları biraz daha kabartarak daha farklı bir şekilde yapmıştım. Sonra olmadığını düşünüp üzülmüştüm. Daha sonra da şey demişlerdi, bir öğretmenimiz görmüştü. Ne kadar farklı bir tarz. O zaman bile tarz yapmışım. O zaman bile özgünmüşüm yani. Herhalde ilkokula gidiyordum. Yani sürekli resim yapardım. Benim sürekli çizim defterim olurdu. Sürekli çizim yapardım. Veya bir şeyler şekillendirirdim. Neden olduğunu bilmiyorum. Bu daha sonra hayatımın ilerleyen dönemlerinde de hep böyle oldu. Yani bunun cevabı şu değil. Şu zamanda şöyle şu resim yaptım şeklinde değil. Yani ben hep yapıyordum, onu söyleyeyim. Mihriban Hanım, peki imge ve düşüncelerinizi simboller vasıtasıyla iletmenin en zor yanı nedir? Şimdi şöyle, resimde sembol olmaz. Aslında sembol biraz grafik sanatların işi. Resimde semboller olmaya başladığında o başka bir şeye dönüşüyor. Belki hani resmin sınıflandırması adı değişir. Mesela kimisi işte ekspresyonisttir, kimi dadaisttir, kimi bir şeydir. Semboller olursa başka bir isim alır. Semboller diye demeyelim de belki benim resimlerimde sembolik bazı öğeler görürseniz Gazi Üniversitesi'nde ben eğitim alırken grafik sanat çıkışlıydım. İşte çok fazla afiş, kitap tasarımı bilmem işte böyle grafik sanatlarla ilgili eğitimler alınca ister istemez resmime bunlar çok yansımış. Bunlardan kurtulmam yıllarımı aldı. Yani öyle bir grafik tarzda yetiştiğim için, grafik eğitimle aldığım için daha sonra grafik her şeyi açı, espas, işte kompozisyon, afiş gibi görmeye başlıyorsunuz. Evet. Resmi de afiş gibi görmeye başlıyorsunuz. Halbuki resim öyle bir şey değil ki. Resim biraz daha relax, rahat, boyalar kontrol olmamalı, daha serbest olmalı, bir şey sembolize etmemeli. Ama işte belki de bu resimlerin çıkması için onlar gerekiyordu, bilmiyorum. Sembolizm biraz daha farklı bir şey. Hani sembol, resimlerde sembol biraz daha farklı bir şey ama antropolojik bir durumdan gideceğim. Yani çok ilkel çağlardan bu zamana kadar süreci ele aldığımızda kadının toplum içinde bir varlığı önceki yani atıyorum bir 5000 sene önceki varlığı çok yüceyken şimdi tarım toplumuyla beraber neden çok alaşağı olabiliyor? Bu beni çok yaralıyordu. Yani hep sürekli kadınlar çiziyordum. Daha sonra hani ilk resimlerim hep öyleydi. Daha çok kadın erkek ilişkileri, kadının baskılanması bu konuyu hep ele alıyordum. Ama şimdi biraz daha konuyu biraz da toplumsallaştırdım. Daha farklı konulara değinmeye başladım. Evet. Teşekkür ederim Mihriban Hanım. Mihriban Hanım, sanatta herhangi bir kategori var mıdır? Kategori şu şekilde. Kategori bize göre hobiciler var. Hobiciler var. İşte böyle amatörler var. Evet. Hobiciler, amatörler.
İşte amatör üstü biraz işte ne diyorlar, profesyoneller var. Bir de gerçek sanatçılar var. Evet. Böyle kategorize edebilirim. Bunlar kendilerini böyle lanse ederler. Hani İngilizce lanse değil, takdim. Böyle kendilerini takdim ederler. Böyle kendilerini gösterirler. Büyük sanatçıyım ben büyüğüm falan. Buna sen karar veremezsin. Böyle bir şey yok. Kimse büyük değil şu anda. Buna zaman karar verir. Zaman da çok acımasızdır. Evet. Mihriban Hanım, Evet. yağlı boya bir nevi sanatçının meydan okuyuşudur. Bana katılıyor musunuz? Yağlı boyanın da yağlı boya zor gerçekten. Yağlı boya uygulamak zor. Meydan okuyuş olarak söylemeyeyim, şöyle diyeyim. O terimler 5-10 sene öncesinde artık kaldı. 5-10 senede artık günümüz için çok hızlı. Çünkü kimya o kadar gelişti ki çok enteresan akrilik boyalar var. Çok enteresan yağlı boyalar var. Uygulamalar artık daha rahat, daha kolay. Bu meydan okuyuşlar geçmişte kaldı. Yani artık teknik olarak her şeye ulaşmak mümkün. Peki. Peki, kompozisyonlarımızda bol miktarda ayrıntılar fark ediyorum. Bu ayrıntıların üzerinden bilerek mi duruyorsunuz? Şimdi kısaca şöyle sanat manifestomu biraz anlatayım da. İlk Evet. önce ben böyle de doğanın içerisinde büyüdüm dedim ya. İşte Evet. böyle doğayla insanı birbirine karıştırdığımda şu şekilde biz küçük küçük minik minik hücrelerden oluşup bütün geneli mikro bir dünyadan makro dünyaya doğru gidiyor dünya. Ama o makro dünyada aslında mikro dünyanın kararlarıyla oluyor. Yani atomun parçalanmasıyla oluyor. Şimdi bu kadar böyle küçük küçük şeyler bizim mesela ben konu olarak manifesto olarak ağları almıştım, örümcek ağlarını böyle ya da işte ipek böceği kozasının ağlarını böyle küçük küçük örüyor örüntü sonra büyük şey ortaya çıkıyor. Şimdi örümcek ağlarında da şöyle bir olay var. Bir ağın bir tarafında küçük bir noktasına küçücük bir titreşim yapsanız ağın öbür ucundan hissediyor onu örümcek onu. Bizim weblerimiz, bilgisayar sistemlerimizde böyle ne olmuş olu bir etkileşim var. İşte ben o birbirimize görünmez ağlarla bağımızı örümcek ağlarıyla anlatıyordum önceki çalışmalarımda. Hep böyle ince ince o detaylarla onları örüyordum. Bu bağlarımızı anlatmaya çalışıyordum. Bazen bunu iki insan arasındaki bağlar, bazen doğayla, bazen geçmişle günümüzde bunu yapıyordum. Anatolia serim var benim. Biraz önce göstermiştiniz. Kafa vardı ya. Evet. İlk ona geri gelirseniz mesela onu anlatayım size. Burada şimdi aslında bir heykel anlatıyor burada ama mesela bu Demeter'in kafası, bir heykel kafası. Kadın önünde de yüz parçalanıyor. İşte Evet. kimlik o zaman kadın kimliği, bugünkü kadın kimliği. İşte o geçişi anlatmaya çalışıyorum. Aslında burada da geçmişle günümüz arasındaki o bağ. Yine ağlarımı kullanıyorum ama bu sefer beden parçaları şekline dönüştü. Daha sonra bu beden parçaları daha sonra büyük büyük bir sonrakine gelin şimdi. Artık bu beden parçaları iyice birbirine karmanlaşmaya başladı. Küçük ağlardan yola çıkarak onu geliştirerek anlatımını da daha sanatsal boyuta taşıyarak bu şekilde geldi. Yani küçük ayrıntıları önceden bilerek yapıyordum ama şimdi Evet. artık büyük ayrıntılara geçtim. Aha, çok güzel. Teşekkür ederiz Mihriban Hanım. Peki, sanatınızın biraz büyüleyici ve oldukça gerçeküstü olmasını sevdim ben. Bu Teşekkür etkileyici ederim. konsepti nasıl keşfettiniz? Şöyle dikkat ederseniz benim konuşmalarımda da konuşurken çok şeye değiniyorum. Benim resim yaparken çok şeye değinmemem mümkün mü? Yani zihnimin içerisi çok affedersiniz bir çöplük gibi. Her şeyle ilgileniyorum. Astronomiyle ilgileniyorum, biyolojiyle ilgileniyorum, felsefeyle ilgileniyorum. Neden? Çünkü diyorsun ki dünyaya neden geldim, neye varım? Yani neden? Evet. Neden gökyüzü böyle? Neden bu böyle? Neden şöyle? Bir de bu neden derken bugün anlamak için geçmişi de anlaman gerekiyor. Mesela dinden konuşuyorsun. Dinde böyle böyle olmuş kurallar var. Sonra bakıyorsun farklı dinlerde var. O zaman neden diyorsun? Dinler tarihini öğrenmen gerekiyor. Dinler tarihine bakınca insanlık tarihine bakman gerekiyor. Sonra tarihi eserlere bakman gerekiyor. Her şeye merakım var. Bundan dolayı. Teşekkür ederim Mihriban Hanım. Mihriban Hanım, resimlerinizi daha yakından incelediğimiz zaman kadınsı ve modern bir hava seziyorum. Acaba Evet. bu kaslı mı
yoksa tesadüf mü gelişiyor? Tabii tabii, tesadüf olması mümkün mü? Yani işte bu hisli bir insan olduğundan bahsetmiştim. Dikkat edersen hep böyle bir çekişme, böyle bir şeyden Evet. kurtulma, ondan sonra bir devinim. En böyle en son yaptığım resimlerde bile şekiller birbirinin içine artık giriyor ya. Orada bile Evet. bir hareket var. Böyle artık vücutlar artık etlerden koptu, kemiklerden koptu, birbirinin içerisine girdi. Burada daha kopmamış halleri. Şimdi burada Aha. nesneler, yüz belli, vücut belli. Son resimlerimde artık kolu bacağı göremiyorsunuz. İyice hamur yaptım onları. Birbirine iyice hamurlaştırdım. Şimdi bundan sonra daha başka bir şey olacak. Yani ne olacak onu zamanla göreceğiz. Peki resimlerinizin nasıl algılanacağı konusunda endişe duyduğunuz zamanlar oldu mu hiç? Tabii tabii, şu şekilde. Mesela bu resmim için mesela çok güzel bir örnek oldu. Bu buraya denk geldi. Mesela ben bu resmi yaptığım zaman benim arkadaşlarım korktuklarını söylediler. O. Yani şöyle dediler ki, yani çok korkunç yapıyorsun. Bedenleri gösteriyorsun böyle ama parçalanmış. Bir tane sanatçı dostum var. Türkiye'de çok önemli bir sanatçı. Bu resmimi gördü. Dedi ki, neden dedi ya, neden? İnsanlara bu kadar sert olmak zorunda mısın? Bu kadar hani dayak atar gibi çiziyorsun. Evet. Yani burada bunları görmek zorunda mıyız biz? O etin parçalanışını, bu çığlıkları görmek zorunda mıyız? Yumuşatsana bunları biraz. Aha. Dedim şimdi ben bağırıyorum. Bağırıyor dedi ya, bunlar bağırıyor. Ben dedim ki sanat sadece iyi duyguları göstermez. Bağırmam gerekiyor, bağırıyorum. Belki daha sonra sesim kısılacak, yavaş konuşmaya başlayacağım. Umurumda değildi. Umurumda değildi. Ben yaptım, beğenmediler, almadılar. Bu resim evimde duruyor. Hiç sorun değil. Ben sanat yapıyorum. Çünkü ne sanat yapmaya çalışıyorum, ne insan duygusu. Bir şey anlatıyorum. Burada bir çığlık var. Bazen de güldürebilirim, neşelendirebilirim, yani olabilir. Hı hı. Umurumda değil. Sorunuzun cevabı bu. Teşekkür ederim Mihriban Hanım. Mihriban Hanım, kullandığınız yoğun ve renkler muhteşem dokular. Birazcık bize bundan bahseder misiniz? Şimdi şöyle ki, dikkat ederseniz bu resimde mesela kasvetli bir hava var, renk yok. Çünkü benim dönemlerimi anlatıyor. O zamanlar daha böyle hayatımda bazı şeyler belirmemişti ve böyle Arap'ta kalma durumu. Böyle belirsizlik insanı çok yorar, biliyorsunuz. İşte o belirsizlikler bana kasvetli konular anlattırdı. Ama daha sonra bazı şeyler belirmeye başlayınca renkleri görmeye başladım. Bu pandemi bize neler yaşattı? Sürekli pandemiden konuşuyorum. Evlerden çıkamaz olduk. Dertlerimiz dert olmaktan çıktı. Sonra evet, mesela bir sonrakini getirirseniz daha renklisi vardı bunun. Şimdi ne oldu? Bu sefer de her yerde, mağazalarda fosforlu renkler, neon renkler görmeye başladınız. Evet. Maviler en mavi, işte kırmızılar en kırmızı, yeşil alabildiğine neon yeşil. Bir yeşil ama yemyeşil ama bir elbise. 5-6 sene önce öyle bir elbiseyi vitrinde görseydiniz alıp giymezdiniz. Evet. Şimdi giyersiniz. Neden? Umrunuzda değil artık. Kimin ne düşüneceği. Sadece o anın zevkini yaşamak istiyorsunuz. O rengi sonuna kadar yaşamak, hissetmek, ondan keyif almak istiyorsunuz. Çılgınlar gibi güzel müzikler dinlemek istiyorsunuz. En güzel doğayı, en güzel yerleri gezmek istiyorsunuz. Neden? Çünkü zaman kısa. Çünkü Evet. hayat gerçekten güzel. Çünkü neden? En kötüsünü yaşadık. Bunun böyle Evet. olduğunu anladık. Bundan dolayı da benim resimlerim daha renkli olmaya başladı. Hı hı. Çok güzel. Evet. Peki Mihriban Hanım, karma karşıtlıklar ve dikkat dağıtıcı unsurlar sizin ve izleyicilerin gerçek dünyadan keyifli bir kaçamağı gibi değerlendirilebilir mi? Böyle düşünürsek olabilir ama şöyle bir şey. Sizin ilk gördüğünüz resimlerde sürrealist unsurlar vardı ya. İşte Evet. aslında o sürrealist unsurlar burada hala devam ediyor. Yani böyle kadın var ama yok gibi. Öbüründe kadını net görüyorduk. Burada belli belirsiz. İşte Hı hı. keyif olan kısmı şu. Siz bulduğunuzda biraz heyecanlanabilirsiniz, bir şeye benzetirsiniz. Böyle. Ama yine o sürrealist unsurlardan hala kurtulmadım. O benim bir tarafım. O hala devam edecek. Evet. Teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda birkaç dünyayı bir tuvale sığdırmaya çalışıyorsunuz sanki. Bize Evet, birazcık bundan bahseder misiniz?
Evet, evet. Beni az çok resimlere bakarak biraz anlamışsınız. Dedim Evet. ya, bir önceki sorunun cevabı zihnim çöplük gibi. Yani çok affedersiniz. Yani ben aynı anda pek üzülüyorum, ağlıyorum, düşünüyorum, duygu hissediyorum falan. Bu ister istemez resimlerime yansıyor. Resim bunu kabul ettirmez. Öğrenciler, siz eğer dinliyorsanız, böyle bir resim yapma şekli yok. Bu benim kendi kişiliğimle, kendi duygularımla alakalı bir şey olduğu için böyle bir şey ortaya çıkıyor. Resim sadeliği sever. Resimde renklerle çok karmaşık olmadan çok sade bir şekilde anlatmak gerekir. Şimdi ama ben çok karmaşık bir şekilde ama ilgi çekici şekilde, bir şekilde hoşa giden şekilde zorla yapabiliyorum. O da herhalde çok fazla resim yapmamla alakalı. İnanın evde 2 kamyon dolusu resim var. Siz sadece onların birkaç tanesini gördünüz. Belki de o bazılarını bakamayabilirsiniz de yani. Resim aslında sadeliği sever, karmaşıklık iyi bir şey değildir. O benim herhalde yapımla alakalı bir şey. Çok aynı anda çok şey hissetmem ve yaşamamla alakalı bir şey. Her Evet, resmin bir hikayesi var. Bir nevi kaderi vardır. Sizce bu kaderi belirleyen sadece ressam mıdır? çok enteresan edebi sorular soruyorsunuz. Aa, resmin kaderi benim için şöyle. Ben bir resmi yaptığım zaman bir köşede duruyor. Sonra çok enteresan bir şekilde o bir yere gidiyor. Sonra karar verdim ki onun gerçekten bir yolculuğu oluyor. Çok enteresan. Bazı resimleri yapıyorum, bazılarının geçmişteki bazı resimlerime bakıp kendime diyorum yani hangi, çok affedersiniz, manyaklıkla bunları yaptın ki? Yani ne düşündün de ne oldu da oldu? Şimdi o şey oluyor. E, kendim bile bilmiyorum nasıl olduğunu. Herhalde ben de toplumun bir parçası olduğum için benden süzülüyor, o şekilde ortaya çıkıyor. Ben de toplumun bir kaderinin bir parçasıyım. Yaşanan şeyler de resim olarak ortaya çıkıyor. Ama resmin kaderi kısmını şöyle. Resim diyelim ki ortaya çıkıyor. Onu birisinin duygularına hitap ediyor. Birisi onu beğeniyor, öyle alıyor. Ama genelde de koleksiyon alıcılar, koleksiyonerler alıyor. O zaman ee, onun için bir şey diyemiyorum. O bir yolculuk olmuyor. Resmi gerçekten seven, resimde bir şey hisseden satın aldığı zaman o benim için daha anlamlı oluyor. İnanın o eski yaptığım o ağlar, o daha böyle yoğun içerikli yaptığım çalışmalar var. Koleksiyonerler onların almadılar. Son yaptığım çalışmaları alıyorlar. Çünkü daha resimsel son yaptıklarım. Önceki yaptıklarım biraz daha sürrealist, az biraz illüstratif, daha böyle gerçekçi, böyle ince ince dokunmuşum ya, işte kadının yüzünü parçalamışım falan. Evet. Biraz hani de biraz da itici de korkutucu da geliyor. Fakat çok enteresan, o resmi çok özellikle isteyip alanlar oldu. Bazılarını isteyenler oldu. Öyle onların kaderi, öyküsü oluyor. Bazıları öyle, bazıları da rastgele bir yere gidiyor, bilemiyorsunuz. Teşekkür ederim Mihriban Hanım. Mihriban Hanım, insan figürlerini parçalara ayırarak tasvir ediyorsunuz. Merak ettiğim şey, izleyiciye hangi mesajlar iletmek istersiniz? Resim bir şey anlatmaz. Resim bir şey anlatmak istiyorsanız konuşun, şarkı söyleyin, şiir yazın, edebiyat yapın. Resim anlatır, o sanatçının kendi tuvaliyle arasındadır. Siz bakın, seyredin sadece. Yani bir şey anlatmaya, resimde ille de bir şeyler anlatmak zorundayım diye değil. Siz alın boyaları elinize, o kendiliğinden dökülecek zaten. Yani ama bunun için bir olgunluk olma süreci olması gerekiyor. Ben şimdi önceki resimlerimde çok mesaj vermek, çok anlatmak kaygısı içerisindeydim. O zaman çığlık atıyormuşsun gibi geliyor. Çok yoruyor karşı tarafı. O zaman öyle anlatıyordum. Sonra artık bağırmayı, yani artık daha biraz daha anlatma, bu kadar anlatma kaygısı içerisinden değil, artık rahat rahat renklerle anlatmaya başladım. Anlatma kaygısı sadece resimsel anlamda renklerle, biçimle, formla, bu resimsel kaygılarla artık resim yapıyorum. Resmime bakıp da bundan şunu anlatmak, mesaj vermek zorundayım kısmı o biraz daha grafik sanatlara gidiyor bence. Resim mesaj verdiği anda afiş oluyor ya da başka bir şey oluyor.
yani benim düşüncelerime katılmayanlar olabilecektir tabii ama resim daha böyle bakıldığında belli bir renk, kompozisyon, biçim anlamında belli bir değerlerin yan yana geldiği bir yüzey uygulaması şeklinde olmalı. Kendi iç dünyanızda anlatmak istediğinizi daha resimsel, daha renklerle anlatmaya çalışın. Kırmızı uygularken ya bu çok kırmızı oldu demeyin. Uygulayın. Evet. Belki güzel bir şey çıkacak. Yani daha serbest olun, daha rahat olun. Daha renkleri içinizden geldiğince yapmaya çalışın. Hocam beğenecek mi acaba? Acaba bunu da şu beğenir mi diye değil. Kendiniz istediğiniz gibi yapın. Teşekkür ederim Mihriban Hanım. Mihriban Hanım, vazgeçme, çabala, pes etme. Daha neler bir sanatçı için slogan veya motivasyon olabilir? Resim yani daha sanat için olmalı, sanat için olmalı diyenlerdenim. O yüzden de bu beni çok yordu. Resimlerime hakkında çok olumsuz eleştiri aldım ve bir önceki fuarda resimlerim için çok olumsuz eleştiri almıştım. Bir sonraki fuarda da inadına onun 3 boyutlu çalışmasını yaparak vazgeçme, çapala sloganıyla sanat için bu sözleri söyledim. Vazgeçmeyin, anlatmak istiyorsanız siz ne kadar ısrarlı olursanız o kadar kalıcı olur. Evet, teşekkür ederim Mihriban Hanım. Çok güzel. Mihriban Hanım, Azerbaycan Devlet Resim Galerisi adından bizim projemizde, Art Sokak projesinde iştirak ettiğiniz için size derin minnettarlığımı bildirirəm. Çok sağ olun deyirəm. Son olarak projemiz hakkında fikirlerinizi alabilir miyim? Eğitici güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Ben özgünlük anlamında çünkü sanat özgünse gerçekten vardır. Yine tekrar bahsediyorum. Özgünlük anlamında birazcık insanları birazcık duyarlılığa sevk ettiysem, ben konuştuysam ve siz de buna vesile olduysanız çok faydalı olacağını düşünüyorum. Sanat güzel şey. İnsanlar, öğrenciler, sanat adayları, sanatçılar kendilerini anlatmaktan vazgeçmesinler. Projenizi çok olumlu, verimli buluyorum. Sanatın olduğu her şey çok verimli zaten. Teşekkür ediyorum. Hani beni de düşündüğünüz için. Başarılar diliyorum. Projenizin daha da gelişeceğini, daha da zenginleşeceğini tahmin ediyorum. Güzel bir proje. Buluşturmuş oldunuz. Bakın benim sesimi, benim fikirlerimi, sanat anlayışımı insanlara takdim etmiş oldunuz. Olacaksınız da. Çok teşekkür ediyorum. Buna vesile olduğunuz için proje için de tebrik ediyorum.